Herkese merhabalar. Bugün yine bir güzel saç ekimi sonucuyla birlikte olacağız. 2 yıl önce bir saç ekimi yapmıştık. Onun önceki halini hadi yaklaş bakalım, görelim, bir değerlendirelim. Şimdi Mustafa Bey'in ön profilden baktığımızdaki ön hattının gerilemiş olduğunu, iyice ortalara kadar geldiğini görüyoruz. Üstten baktığımızda daha bariz bir şekilde ortada durumumuz. Ön hat tasarımını güzel bir şekilde yapmışız. Önümüzü güzel bir oranda böyle bir aşağıya kadar indirmişiz. Mustafa Bey'de yan ekim de yaptık arkadaşlar. Yan ekim buralar biraz sıkıntılıdır. Herkes de çok tercih etmiyorum. İyi bir döner alanı varsa ve de alan kısıtlıysa ekim yapacağımız bölgemiz daha belirli seviyede ise burayı full yapmayı tercih ediyorum. Böyle bir imkan verebilecek kişilerde yan ekim yapmayı tercih ediyorum. Çünkü yaş ilerledikçe buralarda gerileme oluyor. Arada boşluklar oluşup ahenk düzen tutmayabiliyor. Ama yaşından dolayı ve de alanımızın güzel bir şekilde fazla greftimizde burada kullanabileceğimiz bir fırsatımız da olduğu için Mustafa Bey'de yan bölümleri de yaptık. Biraz yaşından dolayı ideal bir gerilikte tuttuk. Daha sonrasında gerekirse aşağı alırız demiştik. Güzel bir şekilde bu bölümleri hallettik. Ve sizleri şimdi kendisiyle buluşturma anı. Hadi bakalım biz neler yapmışız. Evet, Mustafa Bey'in daha önceki görüntüsü bu şekildeydi. Şimdiki 2 yıl sonraki halini sizlerle buluşturuyorum. Merhabalar Mustafa Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi böyle görmek bizleri de çok mutlu etmiştir. Önceki halimizle şu anki halimiz arasındaki farkı sizler de görüyorsunuz. Her zaman yaptığımız gibi yine daha yakın çekimlerle nasıl bir doğallık ön hattımız olmuş onları sizlerle buluşturuyorum. Hani gerçek doğal ön hat tasarım dediğimiz bu şekilde şöyle, yani anlaşılması neredeyse çok zor olan bir doğallıktayız, bir tasarımdayız. Yani şöyle bol bol gösterelim. Evet, üstlerden bakıldığında da bu şekilde önceki halimize bir bakalım şöyle. Bir netleyelim. Üstlerde bayağı bir açıklığımız vardı. Şimdi ise artık ondan hiçbir eser yok. Birazcık başımızı kaldırabilir miyiz? Şöyle yan yana koyduğumuzdaki ifademizi daha net görebiliyorsunuz. Şimdi bir de arkamızı dönebilir miyiz? Donör bölgesinin de durumunu gösterelim size. Evet. Her zamanki bahsettiğimiz olay neydi? Yine makyajlı mikrofon sanatı sayesinde anlaşılamayan bir doğallık, bir estetiklik. Evet. Şöyle. Biraz uzun kullandık mı neredeyse anlamanız imkansız bir şekilde oluyor. Tabi bu arada kamerayla biraz aşağı eğelim başınızı. Şöyle bakalım. Şöyle göstermiş olalım sizlere de. Makyajlı mikrofon sanatımız sayesinde yani anlamanız neredeyse imkansız bir hale geliyor. Kaldırabilirsiniz başınızı. Evet. Böyle bir durumdayız. Şimdi bana dönebilirsiniz. Şundan da bahsedelim. Yan ekim. Yani şu bölgelerinde ekimini de yapmış durumdaydık Mustafa Bey'e. Bu bölgeleri de yaklaştığımızda yani sadece bir küçük yama gibi değil de çok güzel doğal anlaşılması yine çok zor olan bir tabloda çıkışlarımızın olduğunu gözlemliyoruz. Yani şöyle çizimdeki tasarımın sonuçlanmış halini gözlemlemiş olalım.
Ve bu şekilde yanlarımız da gayet doğal. Kır saçlı olmanın da artısı var. Daha doğal ve estetik bir görüntü oluyor. Bazıları diyor topik var mı yok mu? Onun için şöyle yapalım. Bizzat şöyle ayırmış olayım ben sizler için. Yani gördüğünüz gibi diplerimiz çok beyaz bir şekilde parlıyor. Hiçbir yanıltıcı ürün kullanmıyorum. Amacımız zaten saçları uzatıp güzel bir kapatıcılık yaratmaktır. Şöyle taradığımızda güzel ahengine tekrar dönüyor. Evet. Diğer resmimizde şöyle daha yakınlaşmış olacağız ve aradaki sanatsal dediğimiz tasarımı daha görmüş oluyoruz. Evet, hadi bakalım bir ömür boyu dökülmemesi dileğiyle Mustafa Bey. Teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Tekrardan hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Önceki halimizde güzel bir açıklığımız vardı. Şimdi onların, bu bölgelerin güzel bir şekilde kapandığını gördük. Güzel bir saçlanmış olmanızı görmek bizi de mutlu etti. Evet, sizden de dinleyelim. Saç ekiminde biraz şüpheleriniz vardı. Bayağı bir bana da sorular sorarak olacak mı? Bak emin miyiz İbrahim Bey falan. O günleri hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Bayağı toplumda ön yargı var. Olur mu olmaz mı? Tutar mı tutmaz mı diye. Deneyelim dedik. Sizinle alakalı da gerekli referansları aldıktan sonra geldik. Bir başvuruda bulunduk. Beraber bir çalıştık. Neticesi de ortada. Ama saç ektirmekle iş bitmiyor. Bakımı lazım, temizliği lazım, düzeni lazım. Aynen Onlara da öyle. gayret ettiğimiz zaman işte 2,5 seneye yakın oldu. 29 ay hesaplamıştık değil mi? Evet. Yani saç ekiminden bir 29 ay geçmiş. Hani bir yılın daha ötesindeki bir durumu soranlar da oluyordu. Güzel bir örnek olacak bu da takipçilerim açısından. Mustafa Bey de öndeki bu bölümünden rahatsızlığı geldi. Sorularını sormaya başlamıştı. Gerçekten olur mu? Yapanlar var, görüyoruz. Sıkıntılı süreçler yaşadıklarını belirtiyorlar. Ağrıcılar fazlaydı, iyileşme döneminde çok problem çekenler, aşırı sıkıntılar olduğu belirtiliyor. Yani biz endişelerinden bahsetti. Biz de ona bir takım şeyleri anlattık. Oluşabilecek durumları, oluşmayacak tabloları, abartılanları ya da dikkatsizlik sonucunda ulaşabileceklerin hepsinden bahsetmiştik. Güzel, en sonunda kararınızı biz de güvenerek verdiniz. Şimdi o güveninizi boşa çıkarmadığınızı görmek mutlu edici. Sizde yani bu endişeler herkeste oluyor, sizde olduğu gibi. Çok normal görüyoruz biz bunu. Ama sizin dilinizden de kişiler için, takipçilerimiz için, saç ekimi yaptırmayı düşünenler için özellikle bir tavsiyeniz ya da vermek istediğiniz bir bilgi, bir detay varsa onları dinleyebiliriz. Ben şunu tavsiye ediyorum, yani hep söylediğim bir şey, iş kişinin harcıdır, lafa bakılmaz diye. İbrahim Bey'i tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederim. Özellikle işte yapılan işlem ortada. Yani fayda görmek istiyorlarsa, hayatlarında bir farklılık istiyorlarsa tavsiye ediyorum İbrahim Bey'i. Evet. Güzel, sonrasında çaylarımızı, kahvelerimizi de içtik. Gidişatı da birlikte gözlemledik. Çünkü bana çok yakın bir yerde oturuyordu Mustafa Bey. Kendi iş yeri de orada. Arada sırada ben onun da ziyaretine gidip böyle eve geçerken, giderken gözlemlerimi de yapıyordum. Tavsiyelerimiz oluyordu. Onu yapalım, bunu yapalım. O da sağ olsun hepsini yerine getirdi. Saç zaten en güzel durumu saçların hani bir şekilde çıkıyor olması. Çok detaylı ekstra şeyler yapmazsanız bile ne, yani güzel bir cerrahiden çıkmışsanız mutlaka iyi sonuçlar alınacaktır. Ama bakımlarını yaparsak da daha iyi bir duruma da evrilir. Nedir? Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur misali.
Mustafa Bey'in de güzel bir şekilde düşüncelerini almış olduk. Ben 3-4 ay önce bir berberimi değiştirdim. Evet. Berberime tıraş olmaya gittiğimde ondan sonra dedim benim saçların önleri Allah Allah dedi. Şöyle bir irkildi. Hekim kaldırdı, sağına soluna baktı. Dedi çok güzel ekmiş dedi. Hiç belli olmuyor dedi yani. Sen demesen dedi ben dedi keserken bunu anlamayacaktım. Evet. Öyle bir şeyimiz oldu. İnsanlar da toplum içerisine girdiğimiz zaman şu an ben esnafım, esnaflık yapıyorum. Uzun süre görmediğim insanlarla birden karşılaştığımda abi hiç yaşlanmamışsın diyorlar. Yani bayağı bir etki etti, faydasını gördük yani. Daha genç ve dinamik gözükmek için saç gerçekten önemli faktör. Yani eksikliğini artık günümüz teknolojileriyle, günümüz saç ekim teknolojisiyle çok iyi bir seviyede saçlandırmayla çözebiliyoruz. Yani sizler de kendiniz hakkında nasıl bir çalışma olabileceğini merak ediyorsanız, saç ekim için uygun musunuz, değil misiniz, nasıl bir işlem yapılabilir, kaç bin gref ekilir, fiyatımız ne olacaktır, bunlar hakkında bizzat benim tarafından değerlendirme istiyorsanız başınızın önden, üstten, yanlarını ve arkasını net görebileceğim fotoğraflarınızı bu aşağıda görmüş olduğunuz WhatsApp numarama gönderin. Sonrasında güzel bir şekilde bu detayların nasıl olacağının bilgilendirmesini benden alacaksınız. Şimdiden çok teşekkür ederim. Yoğun bir ilgi var. Hani doğal sanatımı gören birçok takipçim sabırsızlıkla hemen mesajına karşılık bulmak istiyor. Bu mesajlar çok yoğun olduğu için onları bir sıralamaya koyuyorum. Mutlaka ama mutlaka dönüyorum arkadaşlar, merak etmeyin, bizzat ben değerlendiriyorum. Orada size hatta fotoğraf üzerinde çizerek de bunlar hangi alana kadar ekeceğimizi, ne yapacağımızı anlatıyorum. Ameliyatların yoğunluğu ve diğer mesajların yoğunluğundan dolayı belki gün içerisinde olmuyor ama bir gün sonra ya da ertesi gün mutlaka size dönüş yapmaya çalışıyorum. Merak etmeyin, sabırsızlanmayın. Bazılarınız küsüyor, hocam hala cevap vermediniz falan diye. Mutlaka aklımdasınız. Size dönüş sağlıyor olacağım. Evet. Sizlere tekrardan çok teşekkür ederim. Geldiniz burada çalışmamızı diğer merak eden insanlarla buluşturmamıza yardımcı oldunuz. Ömür boyu dökülmemesini diliyorum. Sağlıklı bir şekilde sizinle birlikte yaşlansınlar efendim. İnşallah. Yerinde kalsınlar. Çok teşekkür ederim. Umarım sizlerin de beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. Herkese dilediği saçlara kavuşmasını diliyorum. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.